Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, şimdi uzun zamandan beri, hatta kanalı açtığım günden beri McLaren çek abi, McLaren çek abi, McLaren, buyurun size McLaren sevgili arkadaşlar. Dedim ki artık bir McLaren çekelim. Ayıptır, günahtır dedim ya, bu kadar insanlar istiyor. Ya şaka bir yana fırsat olmamıştı ama dedim ki artık bugün çekelim. Şöyle güzel, ne var ne yok. En babasından 3 milyon dolarlık olan modeline kadar McLaren sevenler zaten onu bilirler hangisi olduğunu. Birazdan göreceksiniz efendim. Buyurun şöyle bir gidelim. McLaren'leri sıra sıra inci gibi dizmişler, rengarenk. Hepsini güzelce bir izleyelim, buyursunlar. Efendim şimdi burası Newport. Çok güzel bir yer bu arada Newport. Size gezdirdim mi hatırlamıyorum. Bir ara gezdiririm eğer gezdirmediysem. Buraya böyle iki tane McLaren'i gördüğünüz gibi kapının önüne atmışlar. Demişler ki bunlar tırt lan, bunları kapıya atın, boş verin gitsin demişler herhalde. Bilmiyorum artık nasıl bir şey oldu. Bunları kapıda tutuyorlar. Asıl bizim mallar içeride. Şimdi içeriye girelim, onlara bir bakalım. Evet efendim, şimdi içeriye girdik. Burada tabii güzel bir sessizlik var. Bayağı da bir araba var gördüğünüz gibi. 10 tane araba var burada. 8 tane falan. Dışarıda da var. Şu baba özel yapım P1, ona birazdan geleceğiz. O dehşet bir şey. Şimdi şöyle bir gezelim. Hangi arabada ne var ne yok bir görelim. Yani McLaren bizim Türkiye'de böyle sokaklarda görmeye çok alışkın olduğumuz bir şey değil ama belki inanmayacaksınız. Burada gerçekten sokakta görmeye alışkın olduğunuz bir araç. Çünkü birazdan fiyatları göreceksiniz ve tırnakları yiyeceksiniz. Ben de çünkü yedim vallahi açıkçası. Efendim önce bu güzellikten başlayalım. Şöyle fıstık yeşili bir McLaren 675 LT'miz var. LT. Şöyle bir etrafını da göstereyim. Fiyatını birazdan söyleyeceğim. Özelliklerinden biraz bahsedeyim. Araba 2016 model. Bir tane sahibi varmış ve mili falan çok düşük. Yani ikinci el bir araba ama işte gördüğünüz gibi ikinci el gibi durmuyor. Şöyle göstereyim jantlarını falan filan. İçinde bazı arkadaşlara göre kaliper, bana göre halen disk olan yeşil, fıstık yeşili şeyleri falan var. Çok güzel ama gerçekten yırtıcı bir araç. Şöyle gördüğünüz gibi karbon fiber falan dizaynında böyle her şey kullanılmış. Babalar gibi yapmışlar aleti yani. Şöyle bir içine bakalım biraz. Efendim 700 torku var aletin. V8 ve 666 beygir. Çok fazla içlerine girmeyeceğim çünkü güzel, temiz bir ekip var. İyi izin verdiler. Buyur gel çek dediler. Ayıp ediyorsun dediler. Hiç arabaların içine falan girmek istemiyorum o yüzden. Şöyle dışarıdan bir göstereyim size, buyurun. Evet efendim, arabanın arkası. Ya bana arkası çok karman çorman geldi aslına bakarsanız ama tabii ki sevenleriniz, beğenenleriniz vardır. Yani güçlü bir alet. McLaren zaten iyi bir marka. Çok fazla bana hitap eden bir şey değil ama onu söyleyeyim. Burada da Torik gibi motor yatıyor arkada. Yavrum benim. Zarıl zarıl basarsınız bununla var ya, koyda ne basarsınız ha. Koyun delisi olursunuz bununla. Şöyle biraz detayları göstereyim size. Detaylar gerçekten çok güzel. Çünkü yani şuradan şöyle baksanız abi. İçi falan filan gözüküyor. Adamlar kendi mühendisliklerine falan her şeylerine güvendikleri için gayet şeffaf takılmışlar yani. Bizde diyor mal ortada baba diyor yani. Öyle diyor, bizde diyor gizli saklı diyor bir şey yok diyor. Her yerden her şeyi diyor görebilirsin diyor. Peki bu Antep fıstığının fiyatı ne derseniz hemen söyleyeyim. 349 bin dolar sevgili arkadaşlar. Hani bu pahalı olanı, öyle söyleyeyim yani. 349 bin dolar. Evet efendim, burada da hemen fıstık yeşili abimizin yanında da bir tane güzel bir gri var. 2012 model McLaren MP4 12C yani kabrio modeli. Şöyle onu da bir göstereyim size, detaylarını falan. Bunun fiyatı iyice ağlatacak türden zaten söyleyeyim. İlk önce bir teknik özelliklerinden biraz bahsedeyim. Sonra da fiyatını söyleyeceğim size. Evet, bu güzelliğin 3.8 litrelik V8 Twin Turbo motoru var sevgili arkadaşlar. Araba bu arada hiç 2012 gibi gözükmüyor, onu da söyleyeyim. 592 beygir. Hörül ötüyor. Yani diyor ki baba diyor, bana diyor bin diyor, basalım gidelim diyor. Hiç diyor durmayalım diyor. Zarıl zarıl diyor öttürelim diyor. Gördüğünüz gibi buradaki diskler, miskler falan her şey 10 numara. Şu jant da böyle çok klasmış ha. Böyle mat yapmışlar, çok güzel olmuş. Çok kollu yapmışlar. Bunda böyle karbon fiber kullanım biraz az olmuş. Ucuza kaçmışlar. Ama fiyat da öyle zaten, göreceksiniz birazdan. Bak mesela bunun arkası çok derli toplu. Şunda böyle bağırsak gibi her şey dışarıda, görüyor musun? Böyle lambur lambur ama bu öyle değil. Bu gayet derli toplu. Bak bunun arkasını çok beğendim. Şurada böyle gizli stopları falan filan var. Şunlar çok güzel yapmışlar. Harika, çok klas duruyor. Diğeri böyle değildi mesela. Şöyle efendim göstereyim. Yine tabii ki bunun da motoru arkasında, onu da göstereyim. Sevgili arkadaşlar,
Maalesef diyorum. 2012 MP4 12 Cabrio'nun McLaren'in fiyatı 144.000 dolar. Araba sadece bir tane sahibi olmuş ve 8.000 milde. Yani nereden baksanız işte 12-13 bin kilometrede bir araba. Yani yeni gibi. Şöyle bir de şu taraftan içini göstereyim size. Biraz daha böyle koltuklar falan filan, tabii ki de spor koltuklar, yarış koltuğu şeklinde tasarlanmış. Zaten gayet de uygun. Şurada da, şu kenarda da zaten koltuk ayarlarını falan görüyorsunuz. Efendim bu da aracın ön konsolu. Çok çirkin ön konsol. Onu söyleyeyim yani, hani bana sonra nasıl çirkin falan filan demeyin. Çok çirkin gerçekten. Hiç hoş değil. Böyle çok cılızlık bir çizgi iniyor aşağı doğru falan. Hiç benimle ilgisi yok yani bu tasarımın. Bana bunlarla gelmeyin. Efendim biraz güneşe maruz kalıyor ama idare edin. Ama alet beyaz, o yüzden yine de kendini belli ediyor. 2015 model 650S Spider. Arka tarafından, güneş görmeyen taraftan da göstereceğim şimdi size. Oradan daha net anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bu da kabrio. Üstü açık efendim. Evet, şimdi buradan daha net gözüküyor detayları. Birazdan zaten yaklaştıracağım. Efendim dediğim gibi 2015 model 7.000 milde. Yani herhalde tahminimce böyle 10.000-12.000 kilometre falan gibi bir şey yapıyor. Kabrio, üstü açık. Gayet güzel. Yani alet beyaz olmasına rağmen yakışıyor abi. Her arabaya beyaz yakışmıyor. Buna mesela yakışmış. Canavar gibi olmuş. Şöyle içine falan bir bakalım. İç dizaynı hiç benlik değil yalnız ya. Gerçekten illaki bir tasarım falan, yani bir mühendislik falan, hepsi, her şey var arabada ama hiç benlik değil yani gerçekten. Zaten böyle hafta sonu arabası bunlar. Alacaksın hafta sonu gezeceksin hacı. Hafta için niye öğreceksin bununla? İşe mi gideceksin yani? Gerçi hafta içi de Peugeot Partner'e binip hafta sonu buna binmek de bir değişik olur. O da ayrı. Efendim yine bunda da 3.8 litre Twin Turbo V8 bir motor bulunuyor. 641 beygiri var abimizin. Zarıl zarıl ötüyor bu da yine aynen. Yani sırf ötüşüyle, kalkışıyla, inişiyle bile can yakar, öyle söyleyeyim yani. Bunun da yine arkası gayet düzgün. Yani güzel tasarımı, diğeri gibi değil. Bak şurada kanat var, görüyor musun? Kanat bunun adı. Millet ne derse desin, benim için onun adı kanat. Baksana bunun arkası falan daha böyle bir derli toplu, yani daha güzel. Motoru da şurada efendim gördüğünüz gibi. Fiyat yine içler acısı, onu da söyleyeyim. Yani maalesef birazcık böyle üzecek. Beni çok üzüyor. Eminim siz de üzüyor. Zaten yorumlarda paylaşıyorsunuz biliyorum. Ama yani gerçekten ben de üzülüyorum bu fiyatları görünce. Şöyle bir jantını da göstereyim. O arada fiyatını da söyleyeyim. 2015 650S Spider modelinin fiyatı 229.000 dolar sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim, yani hakikaten komik fiyatlar. 229.000 dolar ve araba kız gibi. Hani buna tek sahibi olmuş falan filan diyoruz ama hiç adam binmemiş bile. Şimdi bak, burada mesela hepsinin içinde tek beğendiğim model bu oldu. Çok açık net söyleyeyim. Efendim bu yeni 2017 McLaren 570S. Yani rengi, dizaynı, jantı, içi falan, koltukları bütünüyle 10 numara 5 yıldız olmuş. Açık net söyleyeyim. Onu beğenmedim, bunu beğenmedim ama bunu tuttum acılar. 562 beygir, yine 3.8 litre Twin Turbo motoru var, V8. Zaten anladığım kadarıyla sadece P1 modelinde farklı. Bunların hepsinde aynı anladığım kadarıyla ama yani hakikaten babalar gibi olmuş bu alet. Sevdim bak bunu. İlkay bunu beğendi. Şöyle biraz detaylarını göstereyim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani renginden de işte çizgisinden de falan diğerlerinden farklı. Yine 10 numara 5 yıldız, 5 kollu yıldız şeklinde bir jantımız var. Bak jantın da benim hastalığım biliyorsunuz. Buralar siyah olacak, buralar böyle gri olacak falan filan. Böyle şeyler seviyorum. Değişik değişik. Şurada 570S görüyorsunuz efendim. Şurada şöyle güzel bir şey yapmışlar. Çizgi yapmışlar, tasarım çok hoş olmuş gerçekten. Efendim aracın içi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani şu arayı boş bırakmışlar. Şu ekran, ondan sonra şu alttaki şeyler falan. Bunu sevdim mesela, bak bu gerçekten değişik bir dizayn. Diğeri gibi değil. Ondan sonra size göre Alcantara, bana göre kadifemsi. Şunların hepsi. Siz Alcantara diyorsunuz ama ben bunlara kadife diyorum. Kadife olarak da kalacak benim için. Koltukları falan çok hoş gerçekten. Yani şimdi onun fiyatını söyleyeceğim. Siniriniz bozulacak. Bu aletin 570S'in fiyatı 210.000 dolar. Bu taraf şöyle cam olduğu için çok fazla giremiyorum arkasına. O yüzden şöyle göstereceğim. Ama arkası gayet derli toplu. Diğerlerinden çok farklı ve de hoş. Şöyle motoru da burada efendim. Izgaralar mızgaralar yapmışlar. Böyle adamlar uğraşmış ya. Çok 10 numara 5 yıldız olmuş gerçekten. 210.986 doları
getiren malı alır götürür. Efendim bu da 2017 model yine 570 GT. McLaren 570 GT. Bu da yine çok güzel bir araç. Rengini de çok beğendim. 562 beygir güç üretiyor. Ondan sonra yine V8 3.8 Twin Turbo motoru var. Bunun rengiyle jantlarını çok sevdim. Süper bir kombin olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir detaylara takılıyorsun abi sen, ama takılıyorum. Yani jant bir kere çok hoş. Çok güzel. İncecik yanak baksana abi, yani lacivertle böyle çok güzel uyum sağlamış. Çok hoşuma gitti. Bak şurada şu çizik var, buradan 5000 dolar kırarım ben. Direkt kırarım, hiç acımam. Yani iki arabayı da beğendim. Bunun içi diğerine göre biraz daha sade diyebilirim. Farklı. Mesela deri, bunun koltukları Alcantara değil. 570S daha hoşuma gitmişti. Daha güzeldi. Bu biraz daha böyle şey olmuş. Sıradan modeli gibi olmuş. Ama fiyat farkı 5000 dolar mesela. Yani hiçbir şey değil aslında. Yani 200 bin dolar civarında düşünebilirsiniz. Burada biraz pazarlık deseniz bunları 200 bin dolar alırsınız çok rahat. Bu da yine arabanın arkası. 570S ile aynı efendim arkası. Hiçbir farkları yok. Sadece şurası falan farklı. Bu tüm cam. Onu da gördüğünüz gibi cam değildi. Biraz daha farklı ama şu arka tamamen aynı. Onu söyleyebilirim. Çok güzel olmuş ama. Adamlar yapmış bak. Bu sarıyı göstermeyeceğim çünkü gri'nin 570S'in sarısı. Hiçbir fark yok aralarında. Sadece renk farkı var. Efendim bu da gördüğünüz gibi arabanın önü. Önde motor yerine bağcı var. Şöyle bağcı. Buraya istediğinizi koyuyorsunuz. Değişik, biliyorsunuz bazı arabalarda böyle. Çok enteresan. Bana çok garip geliyor. Motorlar arkada. Kapatalım bunu, cereyan yapmasın. Aman cızarız ondan sonra başımıza iş alırız. Evet efendim, şimdi baba yarolardan birincisine geldik. Daha ikincisi arkada yatıyor torik gibi. Ona en son geleceğiz. O buranın astoristi. Şimdi üvertür çıktı sahneye. Şimdi efendim McLaren 675 LT. Bu Super Sport serisinden çok özel bir alet. Kendileri yine 3.8 litre V8 bir motor var üzerinde. Bu 2016 model bir araba. Torku 700, beygiri de 675. Şimdi araba gidiyor. Her türlü gidiyor. Orada hiçbir sorun, sıkıntı yok. Yalnız bunu alan abi bir delilik yapmış. Ben anlamadım. Kim neden almış, niye buraya koymuş bilmiyorum. 2016 model araba sevgili arkadaşlar. Sadece 648 milde. Yani alan abi 2 hafta sonra sağa sola gitmiş. Bir manita yapayım, bir arkadaşlara göstereyim, bir bizim kıraathanenin önüne çekeyim, koylu bir görsün demiş, şöyle havama atayım demiş. Ondan sonra bırakmış. Getirmiş buraya koymuş, ben bunu istemiyorum demiş, satıyor. Fiyatını da birazdan söyleyeceğim zaten. Bakar mısınız abi? Şıklığa, güzelliğe bak. Yani hakikaten bende de ne var anlamıyorum yani. Bir jant, lastik fetişim vardır nedir, tövbe estağfurullah. Bir sıkıntı var ama dur bakalım, göreceğiz, çözeceğiz. Kapılar böyle yukarıya doğru açılıyor efendim. Yani karbon fiber dizaynı falan, bunları zaten birazdan göstereceğim. Her türlü yapılan böyle elle yapılan her şey tek tek yazılmış. Üzerinde şu kullanıldı, bu kullanıldı, fiyatı budur falan diye. Çok enteresan bir alet gerçekten. Şuralar falan malzeme kalitesi inanılmaz güzel. Yani buralarda Alcantara demeyeceğim, kadife. Buraları da falan yapmışlar. Yani adamlar gerçekten arabaya uğraşmışlar yani. Hani helal olsun, yapmışlar. Ama arka taraf konusunda yine bağırsakları dışarıda olmuş. Yani gerçekten şunu sevmiyorum ya. Şu dizaynı sevemedim yani. Şunlar stop lambaları çok şık, çok narin. Onlara hiçbir şey demiyorum. Çok güzel düşünülmüş. Arka taraf efendim aslanlar gibi yatan motorun kendisi burada gördüğünüz gibi babalar gibi yatıyor. Torik gibi. Bin de gezelim babacım diye bekliyor. Portakal rengi, turuncu, oranj diyoruz efendim biz bu renge. Şöyle arabanın içini de göstereyim. Yani yine benim o sevmediğim direk var ortada. Şimdi siz diyeceksiniz ki abi nasıl sevmezsin falan filan. Sevmiyorum arkadaş, yani bu kadar basit. Direksiyon yine kadife efendim. Gördüğünüz gibi zaten race koltukları, yarış koltukları. Yani alet tamamen böyle elle işlenmiş. Hani yapmışlar bu arabayı. Şurada da efendim görüyorsunuz böyle bir enteresan bir detay var. Burada işte tuşlar var. Yukarı, aşağı, indirme, kaldırma falan. 2016 model McLaren 675 LT Coupe'nin fiyatı 429 bin dolar sadece.
Yani bu fiyat biraz acıtır, öyle söyleyeyim. Yalnız çok enteresan. Mileage 648. Yani adam gerçekten 2 hafta sonra gezip bırakmış. 2016 artık adam mı kadın mı bilmiyoruz. Sonuçta kadınların da böyle şeylere merak oluyor. Paranın kimde olduğu belli olmaz gençler. Böyle gördüğünüz gibi işte karbon fiber site falan, onların hepsini böyle şey yapmışlar. Paralarını falan buraya yazmışlar. Nerede ne kadar karbon fiber kullandıksa abi bunların hepsini listeledik demişler. Envanteri çıkartmışlar. Evet, şimdi babaların babasına geldik beyler. McLaren P1. Bu artık top nokta. Yani hani LaFerrari gibi böyle biz bunu yaptık, bir kenara koyduk. Kim alırsa alsın, hayrını görsün hesabı. Enteresan bir araba. Şöyle efendim göstereyim. Fiyatını ilk önce bir söyleyeyim de ne olur ne olmaz. Ona göre değerlendirin. 2.999.999 dolar fiyatı. Allah'tan 3 milyon değil. O güzel. 2015 model McLaren P1. Ondan sonra hiçbir sahibi yok diyor daha önce. Yani sadece diyor teslimatta yapan mil kadar var üzerinde, işte 3-5 mil falan var diyor. Yani teslimat kadar diyor mil diyor var üzerinde, sahibi falan yok diyor. İlk diyor sen alacaksın diyor. Şöyle biraz içini göstereyim. Yani bunu da yine hani açık ve net sevmiyorum. Şuradaki şu şeyini direk gibi inen böyle enteresan bir şey ama baksanıza kılıfları falan sökmemişler hiç. Paketlerini falan. Üzerinde performans tuşları falan var anladığım kadarıyla. Şu anda tahminde bulunuyorum sadece. Biri mavi, biri kırmızı, biri gazlıyor, biri durduruyor mu? Soğutuyor mu artık, ne yapıyor bilmiyorum. Tasarım yine bu arabada da yıkılıyor. Gerçekten gayet güzel. Çizgisi falan çok hoş. Arkadaki kanatı falan da göstereceğim birazdan şimdi. Ama hani baktığınızda yine benim jant ve de lastik testimden 1001 başarıyla geçti diyebilirim yani. Efendim bu da arabanın arkası. Şöyle göstereyim. Maket araba gibi ya. Gerçekten maket oyuncak gibi. Tabi bundaki bu kanat performansı etkilediği için çok farklı. Baksanıza kendi amortisörü falan filan var, aşağı yukarı artık hızına ne kadar etki ediyor, ne yapıyor bilmiyorum. Birazdan zaten teknik özelliklerini söyleyeceğim. Şuradaki şu detayları görebilirsiniz. Tül perde gibi yapmışlar. Hafif arkasını gösteren tül perdeler var ya, şuralar aynı onun gibi. Baksana ızgara yapmışlar ama içini falan direkt gör diye yapmışlar yani. Tabi bu arada arabayı soğutmak da gerekiyor. Bu kadar performans isteyen bir araba ısındığı zaman soğuması şart. Yani şu detaya, şu güzelliğe bakar mısınız ya? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu arabayı var ya hiç kullanmayacaksın. Alacaksın evinin bir kenarında tutacaksın bunu böyle. Başka hiçbir şey değil. Gelene gidene göstereceksin. Baba bak bizde de bunu var falan diye. Tabii ki de karbon fiber efendim. Kanat, çevirme gördüğünüz gibi. Bunun da ızgarasını böyle pompalı yapmışlar. Aşağı iniyor çıkıyor, değişik. Bu güzel aletin 2 tane motoru var. Bir tanesi benzin motoru. Benzin motoru 3.8 yine V8 Twin Turbo bildiğimiz gibi. 531 torka, 727 beygire sahip. Bitmedi. Bir de elektrik motoru var üzerinde. Elektrik motoru da yine 177 beygire sahip. Yani bu ikisi toplandığında 903 beygir güç üretiyor. Yani deliriyor araba sevgili arkadaşlar. Çok enteresan gerçekten. Tıpkı işte diğer bu süper sport karlarda olduğu gibi, arabalarda olduğu gibi bu da yine çift motor kullanıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz Porsche'de, Ferrari'de, McLaren'de aynı sistemi kullanıyor. Gerçekten çok enteresan ama araba 3 milyon dolarlık bir fiyat da geliyor. O da dehşet bir rakam yani. Evet efendim. Bir tanesi aramızdan ayrılıyor. McLaren dediniz. Size McLaren'i 675'inden P1'ine, 570S'inden GT'sine falanla filanla kadar çektim. Fiyatları, modelleri gördünüz. Sıfırı da var, ikinci elde de var. Almayı düşünürseniz falan diyeceğim ama Allah hepinize nasip etsin inşallah daha da güzellerini. Şu kapıya koydukları da numuneymiş. Ben de bir tanesini alayım gideyim diyorum. Ne yapayım, biz de şöyle ucundan tutalım değil mi? Sevgili arkadaşlar, bugünlük bu videomuzdan bu kadar. En kısa zamanda yeni ve güzel videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.